Merhabalar, bugün Kayseri Bit Pazarı'ndayız. Size Kayseri Bit Pazarı'nı göstereceğiz. Burada birçok dükkan mevcut. Yıllardır süren bir gelenek. Hep burada açılır. Beştepe'lerin hemen yamacında. Kayseri Bit Pazarı ortalama 200'e yakın işletme, dükkan mı diyelim artık, tezgah mı diyelim, mevcuttur. Şimdi dilerseniz sırayla neler var bakalım, görelim. Evet, birçok ürün mevcut burada. Aradığınız ikinci elden sıfıra kadar. Bıçağı var, aletleri var, giyim var, tekstil var, ayakkabı var, gıda malzemesi bile var. Tabii gıda malzemesini biz çok önermiyoruz. Belli değil ne olduğu, tarihleri gözükmüyor bazı ürünlerin vesaire. Şu gördüğünüz gibi birçok giyim mevcut burada. Genelde ikinci el oluyor bunlar. Sıfır ürünler de var. Şimdi burayı göstermeyelim, marka avukatlara bize götürmesin. Aynı zamanda kalabalık bir yer, birçok insanın da bulunduğu bir yer. Doğal olarak insanlar burada gerçekten cevherler bulunabiliyor. Hem antika ürünler diyelim, hem ihtiyacı olan ürünler diyelim, rahatlıkla insanlar burada bulabiliyor. Şöyle ayakkabılar var örnek verirsek. Birçok gördüğünüz gibi marka, model boyutunda ayakkabılar mevcut. Yani giyimciler var. Giyimci çok fazla burada gördüğüm kadarıyla. İkinci el, sıfır dediğimiz gibi. Şimdi bazı insanların burada işletmesi oluyor, dükkanı oluyor. Dükkanını bir gün örnek verin, pazar günleri açılıyor zaten. Adam kapatıyor dükkanını, geliyor malzemesini belli bir kısmını alıyor, aracına yüklüyor, geliyor burada açıyor. Satıyor yani bir şekilde. Gelir kazanıyor, gelir sağlıyor kendince. O şekilde ilerliyor. Şöyle devam ediyoruz. Yerler çok güzelmiş bu arada. Ne kaldırımı diyorlardı buraya, unuttum ben. Arnavut. Arnavut kaldırımının biraz Çernobil Arnavut'una benziyor. Evet. Abi kolay gelsin. Çekebilir miyiz? Evet, gördüğümüz gibi burada hızarlarımız mevcut. İkinci el mi abi hepsi bunların? İkinci el de var, sıfır da. Fiyatlar nedir abi ortalama? Örnek verim, şundan başlayalım. 10 bin lira, 10.000 TL'ymiş. 2 bin liradan başlıyor. 2.000 lira ile 10.000 lira arasında mı gidiyor ortalama? Güzel şeyler var. Yani şöyle baktığımızda ek olarak yine burada bahçe, çimen, ot motorları. Bunlar ne kadar abi? Onlar da 3 bin liradan başlıyor. 3.000 liradan başlıyor. Bunlar daha ucuzmuş ya. Bu Toprak vurgu makinesi. ha, Direkt, ağır. bu ne kadar abi? 10.000 TL'de bu ürünmüş. Yani bit pazarında her şeyi bulabiliyorsunuz. Hem de fiyat olarak da çok uygun. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Çok uygun fiyatlar var. Ne kadar abi ortalama fiyatların? Mesela bu ürün. 700 TL. En pahalı ne var abi burada? Şu var abi 900 lira. 900 TL. Kılıfı vesaire de var deriden baktığınız gibi. Bayağı da güzel. Ne bıçağı oluyor abi? Almazan bıçaklar. Almazan satılıyor. Ne için kullanıyorlar? Ama zevk işi o. Ha, zevk işi. Ormanda falan kullanılır mı? Ha, balta gibi bir şey bu ya. Yani böyle güzel şeyler mevcut. Yine ev bıçakları burada. Sürmene bıçaklar abi. Sürmene bıçağıymış bu arada. Biliyorsunuz en kaliteli bıçaklar sürmene olarak geçiyor Türkiye'de. Burada tırnak makası setleri var. Kadınlar kullanıyor herhalde. Daha çok erkekler alıyor. Erkekler mi alıyor? Allah Allah. Erkekler daha çok alıyormuş. Bakın setleri diyebiliriz yani. Abi çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yine birçok ürün mevcut. Yani çekelim dayım. Kolay gelsin. Şapkalar var burada gördüğünüz gibi. Şapkalar ne kadar? Abi hoş geldin. 100 lira hocam. 100'e var 150'ye var. Hoş bulduk abi. Ön şurası 100 şurası 150 efendim. Güzel de şapkalar varmış abi ya. Bak iyi kemerlerim var. Şöyle müzik kutusu çeşitleri var. O Mustafa. Şöyle şapkalar var. İyi satıcısın ha. Hayırlı olsun diyor arkadaş da. Ne kadar abi bu? Abi 150 ya. Aldım gitti o zaman. İstiyor musunuz? Dur abi. Abi bir tane şöyle şapkayı beğendim. Bir arkadaşım var. Kovboy şapkası. Bir tane bunu alalım. 150 TL'ymiş. Yine burada birçok örnekleri var ormancılar için. Yine model, marka olarak. Yani güzel. Bence güzel şeyler var. Şöyle bunun ödemesini yapalım. Bunu almak istiyorum. Beğendim. Güzel değil mi? Bir de 150 ya. Bence de yakıştı. Evet, çok güzel satıcısın.
Abi şöyle verip. Hocam bereket versin. Kolay gelsin, hayırlı işler. Koyayım abi. Yok gerek yok abi, takarım. Yeni aldık, havasını atalım. Ne? Yine burada elektronik eşyalar, ses hoparlör topları, bıçaklar, kemer. Birçok farklı çeşit var. Tek bir çeşit olarak değil. Ne kadar abi bunlar? Bu da 850 efendim. Bu 850, bu Bu da aynı efendim. 850. Diğerleri ne Bu da kadar abi? 750 TL gibi. Hep buradasın herhalde abi, her Beraber pazar. Allah'ınız inşallah. Sağlığımız, saadetimiz iyi olursa buradayız. Çeşit değişiyor mu? Bu çeşitler Yok, olarak aynı, devam aynı ediyor. Yine aynı Evet. D40 var burada. Bu şey balata şey miydi? Sprey Hepsi miydi? var abi? abi. Anladım. Ya bu tarz kolay gelsin abi, hayırlı işler. Bak hocam. Çayın 5 dakikadan hazır olur. Abi birazdan uğrayalım. Tamam, bekle. Abimiz çaya çağırdı. Birazdan abimize uğrarsa hem bir sohbet ederiz kendisiyle. Bu arada şapkayı takmak istiyorum. Yeni aldım. Havasını da atayım. Şöyle tık. 150'ye aldım abi. Tam şu tezgahtan aldım. Eyvallah abi, sağ olasın. Yine burada perdeler var. Abim kolay gelsin. Hayırlı işler. Çeşit çeşit perdeler, gördüğünüz gibi store perde bunlar. İşte evinize uygun boyutlarda bulabiliyorsunuz. Ya bulunmayacak bir şey yok. Abim kolay gelsin, hayırlı işler. Oo güzel. Devreler vesaire var burada. Aynen. Yine trafo, neydi abi, trafo muydu bunun adı? İnvertör. Bu ledlerde falan kullanılıyor değil mi? Voltaj dengelemesi için, işte ürünler yanmasın vesaire diye. Yine burada bir bal kabağı var. Orada kamera var senin sektör. Nerede? Oo gördüm. Bakabilir miyim? Burada bir kameramız mevcut. Bu yıla kadar iyi gelmiş abi. Vallahi temiz gelmiş. Danimarka'dan geldi. Danimarka'dan geldi. Ne kadar abi bunlar? 2000 lira ediyor. Evet, şöyle bir eski kamera bulduk. Danimarka'dan gelmiş. 2000 TL fiyatı var. Bayağı da güzel ve temiz. Şöyle kameraman arkadaşım yakından gösterirse. Çok bir defosu vesaire yok. Yani kaç yıllık kamera sonuçta. Ya gerçekten çok cevherler var burada. Lens kapağı kapatılmış. O da büyük ihtimal şeyden ötürü. Güneşten ters lens yapıp şeyi yakmasın, diyaframı yakmasın diye düşünüyorum. Güzel. Yani eskiden bunları kullanılıyormuş. Şimdi kameraman arkadaşımızın elinde küçücük bir kamera. 4K kayıt alabiliyor. Teknoloji nereden nereye geldi diyebiliriz. Yine burada bir şu. Aa, ben bunu gördüm, evet. Araç her şeyi bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bulamayacağınız bir şey yok gibi bir şey. Şöyle baktığımızda güzel bir araç kameramız var burada. Bataryayla çalışıyormuş. Eski Nokia bataryalarından biliyorum bu bataryayı. Baktığınızda çok rahat birçok ürün. Yine burada araçlar için kullanılan hoparlör sistemleri, oyun kolları. Bu arada bunlardan ne oynardık zamanında? Lojistik mi? Abi her şeyi anladım da bunu nereden buldunuz ya? Bu pazarcı amfisi. Hoparlör. Abi bu Pazarcı amfisi. He. Bunun amfisi olur. Bir de mikrofon olur. Pazarcı elma, portakal, üzüm diye bağırır yani. vay be. Oradan hatırlıyorum abi, Kemal Sunal'dan. Bir de şey Züğürt Ağa mıydı? Şu da saz amfisi. Saz amfisi. Bu da gitarlarda vesaire kullanılan ses sistemi. Şimdi baksanız bunun sıfırı kaç bin TL'dir. Ne kadar abi burada? 1000 TL. Gördüğünüz gibi 1000 TL hiçbir şey yani. Birçok değişik ürün mevcut. Abi çok teşekkür ederim. Zahmet Rica verdim. ederim. Kolay Görüşmek gelsin. üzere. Hayırlı işler dilerim. Hangi şeyde çıkıyor? YouTube. YouTube'da. Ha. YouTube'da hangi Abi kartımı vereyim. değerli mi? YouTube'dan ben de bakayım. Şöyle güzel bir resmini çekeyim. Beraber resmini Tabii şöyle. Abi WhatsApp'tan yazarsanız videoyu ben Tamam, iletirim tamam. size. Şu abilerimle bir hatıra olarak YouTube'a da bir reklam. kendilerine tabii. Her pazar buradasınız değil mi abi? Buradayım. Abilerim her pazar buradaymış. Bekleriz tezgahlarına. Ürünler değişiyordur herhalde. Değişiyor. Şu an gördüğünüz ürünleri bir sonraki gelişinizde Şurada bulamayabilirsiniz. komşumun da aynı şekilde. Yine yan tarafta da abinin tezgahı varmış. Evet. Orayı da gösterelim hemen. Çok teşekkür ederim. Evet, yine burada kodlar mevcut. Birçok çeşit kodlar var. Gördüğünüz gibi. Yine burada bir sürü her şeyi bulabiliyorsunuz. Yani şöyle baktığınızda takı, her şey var. Toka, birçok ürün var. Yani güzel, gezmekle bitmez. Aralara doğru da açılıyor kanallar burada. Çok fazla çeşit ürün. Hani dağcı ormancılar için kamp malzemeleri burada.
Gördüğünüz gibi. Silah kılıflarına kadar, mataraya kadar her şey var. Gerçekten silah kutusu bile var. Gördüğüm kadarıyla. Evet, yine gezmelere devam ediyoruz. Şöyle biraz yürüdük. Yine çeşit çeşit şeyler var. Yani birçok şey var. Burada baktığımızda. Çok fazla kıyafetçi, ayakkabıcı çok görüyoruz. En çok ayakkabıcı gördüm şimdiye kadar. Yine burada köy malzemeleri mevcut. Mısır, sarımsak gibi, tuz gibi ürünler de mevcut. Hemen sol tarafımızda kıyafetçiler var. İsterseniz bir kıyafetçilere girelim. Sol tarafa doğru. Buraya bir bakalım diyorum. Şuradan gidelim. Gel buradan. Burada insanların yüzünü çekme, aşağı çek. Full. Evet, şöyle gördüğünüz gibi burada birçok kıyafet, ikinci el, sıfır, karışık bir şekilde. Çoğu, şunu söyleyeyim, işletmeler kendini kapatan dükkanlardan geliyor. Çoğu da giyilmemiş oluyor. Hatta fiyat etiketleri bile üzerinde bazı, hatta çoğu ürünü. Ve baktığımızda rahatlıkla görebiliyoruz. Abiyeler, tuvaletler, yani çok güzel şeyler var. Burada baktığımızda çok güzel parçalar çıkabilir burada. Kadınlar için gerçekten o eski perdeler, şuna baksana. Bunlar çok değerli mesela. Baktığınızda neler çıkar. Buradan da işte bilen insanlar daha çok gelmesi lazım. Şuradan devam edelim. Bilen insanların daha çok gelmesi lazım. Baktığımızda bayağı çeşit çeşit, yani ne diyeyim, çocuk giyiminden erkek yetişkin giyimine, kadın yetişkin giyimine, birçok yaş grubuna uygun kıyafetler mevcut. Yani baktığımızda çok da geniş bir arazi. Şöyle genele baktığımızda bayağı büyük. Birçok tezgah var burada. Yine dediğim gibi çoğu kapanan işletmelerden gelen ürünler, etiketleri üzerinde. Hani ikinci el değil aslında. Sıfır ürün çok fazla burada da. İşte genel baktığımızda şuradan devam edelim bence. Buraya gittik çünkü, buradan devam edelim. Şöyle devam edelim. Değil mi? Yine köy ürünleri görüyoruz. İnsanlar köyünden doğal olarak toplayıp gelmiş. Burada satıyorlar. Baktığımızda kabak çekirdeğinden tutun, İşte tuzu, biberi, doğal ürünler de var burada. Köy domatesi vesaire de var. Aşağıda bir tezgah vardı da gösterecektik. Kayda biraz orada geç girdik. Bir sohbet muhabbet ediyorduk bir esnaf abimizle. Oranın kaydına geç girdik. Fırsat bulabilirsem orayı da göstereceğim sizlere. Şapka çok güzel oldu bu arada. Güneşi çok iyi engelliyor. İyi denk geldi. 150 lira ya. 150 lira ne abi, para mı ya bu devirde? Yani bu ekonomide 150 lira bir şapka hiçbir şey ya. Çok beğenerek aldım. Kesin başına bir iş gelecek diyebiliriz. Öyle bakmaya devam ediyoruz. Yine kıyafetçiler bölgesinden çıkıyoruz. Mesela yine bir manav bölgesine geliyoruz. Şöyle de kalabalık da tabii doğal olarak. Şu an kameraman arkadaşlar birbirlerini kollaya kollaya gidiyorlar, insanlara çarpmamak için, tabii rahatsız etmemek için. İki büklüm. Yani siz de görebiliyorsunuz şu an baktığınızda. Tabii kameraman arkadaşlar da odağını kaçırabiliyor dalgınlıktan vesaire. İşte arkasına bakıyor, insanlar kalabalık, birileri çarpıyor sürekli. Doğal olarak o şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Burası yine dik bir rampa. Ya. Ya burada yine belli bir yeri yok arkadaşlar. Genelde bir yere toplanmışlar ama belli bir yer yok. Yani kıyafetçilerin hepsi bir alanda değil. Bazı yerlerde parça parça oluyor. Yine burada doğal köy ürünleri var. Parça parça oluyor. Doğal oluyor. Yani kim nereye denk gelirse artık. Çünkü bir hafta önce geldiği yeri tekrar bulamayabiliyor insanlar doğal olarak. Baktığımızda yani çok fazla şey var. Yine gösterebileceğim çok bir şey yok. Baksana, doğal ürün ya. Doğal vişne abimiz köyünden toplamış getirmiş, ne güzel. Böyle bakalım. Farklı bir şey arıyorum da. Tamam, yavaş yürüyeyim hadi. Lanet gelsin. Halı gördüm mesela, ilk defa gördüm burada. Halı var. Bayağı çeşit çeşit, boy boy halı görüyorum. Yine birçok
malzeme, kamp malzemesi gördüm. Bu yatağa ne deniyordu kampta? Tulum. Kamp tulumu gördüm yani az önce yanında. Masa görüyorum mesela. Masaya kadar var. Yani çok fazla çeşitli ürün var. Hangi birini sayayım bilmiyorum ama. Araba lastiği ne kadar? Mevcut şu an burada. Araba parçaları, göreceğiniz gibi. Arabanın farları, yine araba lastikleri. Yani her şey var. Bisiklet var. Baktığımızda yetişkin ve çocuk bisikletleri. Karpuz görüyorum. Yani çok fazla çeşit var. Evet, yine gezimize devam ediyoruz. Az çok aşağı yukarı artık benzer ürünleri görmeye başladık. Şöyle baktığımızda yine giyim, tekstil yani hala devam ediyor. Evet, araç geliyor bir tane. Tam şu an şeyin ortasında araç geçti. Görüyoruz bunları. Çok güzel bir Hacı Murat geliyor. Klasik eskilerden. Yine üst üste. Hem insanlar hem araç trafiği çok fazla. Zaten siz de bunları videodan görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şöyle devam ediyoruz bakmaya. Yine burada doğal ürünleri satıldı, manav ürünlerinin satıldı, tencere, tava, ev, mutfak malzemelerinin satıldı. Buradan sola. Sola değil mi burada? Sola. Yani çok fazla çeşit var. Eğer bir şey arıyorsanız burada rahatlıkla bulabilirsiniz diyebilirim. Araba parçasından tutun, tekerleğinden tutun, radyatör gördüm. Yani giyim gördüm, abiye gördüm, tuvalet gördüm. Ve eminim ki şuna da, yani gitar bile var. Şöyle baktığınızda gitar ve yağlı kalorifer peteği var burada. Saz var. Yine burada şarj aletleri vesaire mevcut. Çok güzel bir tablo var burada. Yani çok fazla çeşit var. Hani hepsini gösteremiyoruz size. Genelde ne görebiliyorsanız. Bazı tezgahlara giriyoruz, gösteriyoruz. Bazı insanlar doğal olarak istemeyebiliyor çekilmesini. O yüzden çok fazla rahatsız etmeden insanları, çok fazla bunaltmadan elimizden geldiğince çekmeye çalışıyoruz. Sarımsak geldi. Mahallelerde gezen abimiz bugün burada sarımsağını, soğanını satıyor. Halı flexible bile olabilir. Ben inanıyorum, bence vardır. Baktığımızda cam masa ya. Baksana, sıfır. Yani gerçekten sıfır cam masalar var burada. Ev eşyaları. Yine burada büyük bir tezgah. İçinde birçok çeşit ürün. Hemen solda bir top görüyorum. Toplar var bir sürü çocuklar için. Yani gerçekten her şeyi rahatlıkla bulabilirsiniz diyebilirim. İşlikler çok fazla arkadaşlar. Gerçekten gelip görmek lazım. Burada çok değerli şeyler çıkacağına da inanıyorum ben. Antikacı göremedik henüz ama mutlaka açan vardır. Belki bu hafta denk gelmedik biz. Önümüzdeki hafta açar. Ondan sonraki hafta açar. Kıyafetlere gelince de bu arada kıyafet piyasasını bilen insanlar şunu diyebilirim. Gerçekten çok pahalı kıyafetler vardır. Satanların farkında bile olmadı. Değerinin ne kadar, kaç TL olduğunu. 3000-5000 TL'lik ürünleri burada 100, 200, 300 TL gibi rakamlara çok rahatlıkla bulunabilir. Buradan devam edelim. Yani kameraman arkadaşlarımız da gerçekten büyük zorluklarla, biraz uzaktan çek aynen. Kameraman arkadaşlar da gerçekten zorluklarla, yani emeklerini gerçekten hiçe saymak istemiyorum. Kan ter içinde şu an beni çekiyor arkadaşlar. Biri insanlara çarpmasın diye tam arkasında duruyor. Diğer arkadaşımız da kan ter içinde oradan oraya çekirge gibi zıplayarak açı yakalamaya, yani gördüğünüz gibi sandalyeye kadar her şey mevcut. Sınır yok. Kablo bile, evet, kablo da görmüş bulunduk. Kabloyu da gördük. Çiçekler, ev dekorasyon ürünleri, tablolar. Yani çok fazla şey var arkadaşlar. Her şeyi bulabiliyorsunuz ya. Dikiş makinesi gördüm burada. Kim bilir kaç bin TL'dir ama buraya baktığınızda eminim ki piyasanın çok altında satıyorlardır. Ben buna eminim. Evet, şimdi de
Bit pazarının hayvanların bulunduğu kısımdayız. Burada birçok hayvan, süs kuşları, kazlar. Gördüğünüz gibi şöyle kameraman arkadaşım gösterirse gerçekten burada canlı canlı hayvanlar var. Ben çok dokunamıyorum ama. Bu arada bura biz başladığımızda full doluydu arkadaşlar. Ortalama 45 dakika falan biz bir video çektik. Bir diğer uçtan diğer uca gittik. Şöyle baktığımızda yarısından fazlası gitmiş. Son 11-12 tane burada kazımız kalmış. Yine burada bunlar özel tür herhalde böyle ayrıldığına göre. Bu kaz mı? Bu ördek mi? Evet benim cahilliğim. Onlar ördekmiş, bunlar kazmış arkadaşlar bu arada. Abi fiyatları nedir? Anaç kazlar 2 lira. Yavru kazlar 1500 lira. Ördek 600 lira. Abi az önce biz baktığımızda bayağı ağzına kadar doluydu. 45 dakikada yarısından fazlası gitmiş. Satıldı, Çok doğru. hızlı satılıyor maşallah. Fiyat şu an ya. uygun satıyoruz çünkü kışın para ediyor bu ürünler. Yani genelde kazlar kışın satıldığı için kışın kesiyorlar. Karı yedi miydi daha lezzetli oluyor diye. Şu an genelde cebinden yediriyor alanlar yani. Başka horoz, tavuk görüyorum abi burada. Hint horozları, dövüş horozu değil. Hint horozu, dövüş horozu. Evet. Oo, güzel güzel horozlar var burada. Bunlar da bitmiş zaten. Az önce fulldü buralar. Biz bilemedik bu kadar hızlı satılacağını bilsek ilk buradan başlardık yani. Bunlar keklik mi abi? Bunlar İran tavuğu. 5 İran diye de tavuğu. geçer. İran tavuğu. Kene zamanı. Bit, kertenkele, kene, akrep düşmanı bunlar. Genelde onun için alıyorlar. Bir ara belediye bunları parka saldıydı. Bunlar mı oluyor? Onlar keklikler. Onlar He. ormana saldıkları keklikler. Şu an keklik satışı yasak zaten. Bunlar ne kadar abi? Bunların çifti 3 lira. 3000 TL'ymiş bunlar da arkadaşlar. Eti de güzeldir şöyle baktığımda. Burada küçük yavru ördeklerimiz var herhalde. Hemen üstünde de yine bir horozumuz. Bayağı da sert bakıyor. Bu bir tık tehlikeli bir horoza benziyor. Ve baktığımızda bakışlarından ne kadar abi mesela bu ürünümüz? Yavrular 150 lira. Anaç dövüş tavuğumuz 1000 TL. Köy tavuklarımız var burada. Mavici falan yumurtluyor. Bunların da tanesi 700 lira. Evet, köy tavuklarımız da 700 TL. Gezen tavuk olarak tabir edilen o tavuklar gördüğünüz gibi. Ya gerçekten biz çok geç geldik arkadaşlar. Ve baktığımda biz ilk buraya dikkatimizi çekmişti çünkü. Bayağı kalabalıktı, çok az kalmış. Bilsek daha erken gelir ilk burayı çekerdik yani. Burada da yine dövüş tavuklarımızda dövüş horozumuz var. Kaz Yaban kaynamışlar ördeği ya. bunlardan. Yaban ördeği. Doğrudur, yaban ördeği. Evcilleştirilmiş. Evet Oo maşallah görüyorsun değil mi? Bayağı rahat bir hayvan ya. Evet, şamo Çıktı horozu. takılıyorken. Şamo diye geçer onlar. Sıcaktan bunaldığı için arabanın altına kolye girmeye çalışıyor. Yerini de biliyor abi, kaçmıyor etmiyor da ya. Maşallah. Güvercin görüyorum. Güvercinlerimiz var. Var mı abi bunların bir özelliği? Kafaları Bunlar beyaz. takla atanlar. Şunlar İsveç Çin tavuğu diye geçer. Oo çok güzel öttü ya. Bunun beyaz Bunların kafalı ırkı küçükler. büyümüyor. Genelde He. kol paçalı, 5 parmak olanlar tutuluyor. Bunlar tam aranan vasıfta hayvanlar. Ya şöyle yana da baktığımızda onların Irkı aynı. ırk aynı, en büyük hali de bu herhalde. Bu aynen en büyümüş hali bu. En büyük hali de şöyle kameraman arkadaşım gösterirse bunlarmış. Ne demiştiniz abi fiyat? İsveç Çin tavuğu. Bunların takım olarak 2+1, 3+1, 6000 lira. 2+1, 3+1 olarak 6000 TL'ye böyle abimiz satıyor bunları. Bayağı da satıyor yani onu söyle. Oo çok güzel güvercinler var Bunlar da burada. posta güvercini. Posta güvercini. Evet. Bunun hastası çok abi değil mi aynen. ya? Posta olarak uçuruyorlar, seviyorlar. Çok Altta asil tavuklarımız var. Burada da arkadaşımız yine tavuklar için, kuşlar için, hastalıklar için ilaçlar satıyor. İlaçları vesaire de var. Ha. Ya burada rahatlıkla bir hayvan hakkında her şeyi öğrenebiliyor, bulabiliyor, Aynen. çeşit çeşit. Hastalığına göre ilacını buradan verebiliyor. Yine tahminimce de burada bulunmayan ürünleri temin edebiliyorsunuz Edebiliriz. diye Aynen, düşünüyorum. Yine burada abimiz hemen şöyle genel bir gösterirsen. Hep burada mısın abi? Buradayız, bu köşede. Tam şu başlangıç zaten karşı. Sen gelme ben gideyim. Tam burası zaten hayvan pazarının başlangıç kısmı. Abimiz de hemen burada girişte sol kanatta, size baktığım yönde sol kanatta bulunuyor. Yani bulamayacağınız, burada bulamadığınız ürünleri de rahatlıkla abimiz bulabileceğini, temin edebileceğini söylüyor. Gerçekten satışı bol, onu ben fark ettim. Çok da güzel ürünler var. Gerçekten kaliteli, doğal, organik. Rahatlıkla buradan hayvanlarınızı bulabilirsiniz. Evet, devam ediyoruz pazarımıza. Yine burada çok asil hayvanlar, kaliteli hayvanlar var. Tavuk çok fazla gördüm. Kaz, ördek çok fazla var bunlardan. Güvercin de çok fazla var. Yani gördüğünüz gibi ortada çok rahat takılıyorlar. Tabii bazıları kaçak olduğu için bacaklarında
Prangalar vurulmuş. Yine kuşlarımız vesaire, muhabbet kuşlarımız var. Çeşit çeşit arkadaşlar, yani saymakta bitmez. Hindi gördüm. Hindi bile var yani pazarda. İlaçları vesaire de mevcut. Yemine kadar burada bir hayvanla ilgili birçok şeyi rahatlıkla bulabilirsiniz. Güvercin hastası çok olduğu için çok fazla güvercin gördüm ben burada. Onun hastalığı farklı bir tür. Yani tam bilmiyorum ama çevremde güvercin hastası çok fazla insan olduğunu biliyorum. Onlardan anladığım kadarıyla bir emlakçı abim vardı. Yani mesela abimiz burada hemen bir satış yapıyor şöyle canlı canlı. Gördüğünüz gibi ben tutamam. Yani abimiz tek seferde hepsini yakaladı. Ben tutamam abi. Gitti tavuklar. Vallahi şöyle kameraman arkadaşımız burayı çekerse. Abimiz onları çok güzel bağlıyor. Canlı canlı bir satış görüyoruz burada. Orada 6 tane tavuk var. Yok 5, 6. Tam göremiyorum. Evet. Ağzını aç. Arabada ağzını aç abi. Hava yerleri çıkışları vesaire de var. Hayvanlara bir şey olmuyor o sayede. Canlı canlı gördüğünüz gibi bir abimiz 5 tane 6 tane tavuğu tek seferde aldı götürüyor. Yani çok hızlı oluyor burada satışlar. Bir de hızlı tükendiği için arkadaşlar buraya erken gelmeniz lazım. Erken gelmezseniz bulamazsınız. Bomboş kalıyor tezgahlar ortalama 2-3 saatte. Altıda geliyor, iyice kaldırıyor. Kaçta bitiyor abi? Bura 12.30 1'de biter. 12.30 1'de. 2.30'da başlar. 2, 4, 6, 8. Gece 2.30 1'de başlıyormuş. Saat 12.30'da da finişi veriyor. Hepsini satıyormuş abimiz. Abimizin bu arada bayağı tezgahı geniş. Şimdi sırayla gösteririz. Yine burada hemen güvercinler başlıyor. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit arkadaşlar. Yani paçalısı var. Kafası yeşil olanı var. Çok anlamadığım şeylerden ama güzel. Gerçekten güzel. Horozumuz var burada bir tane. Şimdi fiyat bilgisini de birazdan alacağız abimizden. Yine burada beyaz tavuklarımız var. Paçaları çok güzelmiş bu arada, onu fark ettim. Şu ilerlediğimizde yine orada civcivler var. Baktığımızda gördüğünüz gibi bak bunlara dokunulur. Bunlar beni korkutmuyor mesela. Güzel güzel burada. Bunlar ördek diye düşünüyorum. Ördek mi bunlar? Oo, çok fazla şey var arkadaşlar. Şimdi sırayla göstereceğiz ama abimizde her çeşit var yani. Yavrusundan büyüğüne kadar. Şöyle yakından çekersen şunların tatlılığına bakar mısın ya? Komutanım bu tüpten nerede bulacağız sizi? Abi Ailesiyle beraber var. WhatsApp'a yazarsan linki iletirim abi 2 gün sonra. Efendim abi? Ha. Ben de para da alıyorum. Aynen abi. Daha o kadar kazanamadım. Abi istediğin bir yuva saklarsın. Abi öncelikle merhaba, kolay gelsin, hayırlı işler. Fiyatlarımız nedir, türlerimiz nedir? Abi fiyatlarımız civcivler 50 liradan başlıyor. Köy civcivi, boyalısı, ziraatı, süsü her çeşit var bizde mevcut. Tavuklarda ferik olarak başlar. Bak filişleri var orada. Onların fiyatı 120 lira. Diğer büyükleri var 150 lira, 200 lira. 3000 liraya kadar çeşit var. Abi şimdi gördüğüm kadarıyla burada en çok çeşit sende. Biz bu işi sürekli yapıyoruz. Öyle pazardan pazar alıp satanlardan değil. Bizim dükkan var Hunat'ın orada. Kuşçu Ömer. Babam 50-55 senedir bu işle uğraşır. Biz de 30 senedir yanında. Abimizi Kuşçu Ömer olarak Hunat'ın orada işletmesi varmış. Oradan da bulabilirsiniz. Abimiz de herhalde boş günlerinde buraya. Aynen buraya pazar günleri geliyor. Hafta içi dükkandayız. İşler nasıl abi? İşler gün güne kötü ya. Tadı yok bu sene pek tadı yok. Bayağı hızlı boşaldı. Keyfi olduğunda millet karnını zor doyuruyor keyfine para ayırsın ya. Sen de haklısın abi. Hak veriyorum sana. Abi çok anlamıyorum ben. O yüzden Komple civcivleri bunun. 14 tane civcivi var. Altındakinin 13 tane civcivi var. En aşağıda şöyle süs tavukları var. Bunlar istek, paçalı, kar yağdı. çok güzelmiş gerçekten. Bir şey yapmayacağız. Biz bunun üretimini de yapıyoruz. Kendi yerimiz var bağda. Şu civcivleri biz kendimiz çıkarıyoruz. Bak bunlar köy civcivleri. Bunları kendimiz çıkarıyoruz makineden. Bunlar boyalı civcivler. Boyalı civcivler ölüyor diyorlar abi. Var mı? Eski bayatmalı olursa ölür. He. Bir şey olmaz. Ha, boya Ya bu pazar geziyor, rüzgar, yağmuru, güneş yiyor, bayatlıyor. Ama biz bunlara lamba sallıyor. Kendimiz büyüdük, bunlarda zayiat olmaz. bunlar nedir abi? Onlardan köy civcivinin büyükleri. Sattık, elek altı kaldı, sonu kaldı yani.
Bayağı doluydu bura Burası herhalde. çok 150 taneydi. Bunlar da Burada tavuklarımız. da tavuk yeni yumurtaya başlayacak şekilde. Bunların haftası büyük. Bunlar talep görüyor. Ne kadar abi bir tanesi? Bunların tanesi 300 lira. 300 TL hiçbir Gelmiş şey. vaziyette. Daha bunun normalde biraz daha küçükleri oluyor 200-250. Onlar birkaç ay sonra yumurtluyor. Yani şey tavsiyesi verebilirim. Şimdi marketlerde vesaire aldığımızda bazı problemlerle karşılaşıyoruz. Örnek veriyorum, soğuk araçlarla taşıyorlar. Soğuk dolabı bulunan araçlarla. Hava alıyor. Market dolaplarında örnek veriyorum, insanlar geliyor tavuğunu alırken kapağını açık bırakıyor. Hava alıyor. Yani bir şekilde marketteki aslında aldığımız o tavuklar da zarar görebiliyor. Ama buradan doğal bir şekilde 300 TL, zaten markete de gitseniz benzer rakamlar, hatta daha pahalıya bile denk gelebilirsiniz. Canlı canlı alıp kesimini yapıyor musunuz abi? Kesim yapıyor. Direkt abimiz kesip hazır bir şekilde, tüyleri falan yolunmuş mu oluyor abi? Temizlemesi yok. Sadece kesip veriyor. Zor mu temizlemesi? Ya o isteğe bağlı. Kimisi tüyünü yoluyor, kimisi deriyle beraber çıkarıyor. Ha. Yani sen bunun en yaşlısını alıp kestiğin zaman, ben şahsı kendi adıma söyle, ben marketteki tavukla değişmem. Bunun en yaşlısını tercih ederim misal. Ne olduğunu biliyor ki neticede. Bunun eti kırmızı olur. Bir de kendin beslediğin için az çok yemine kadar biliyorsun abi doğal olarak. Şimdi ne tarz ortamlarda yediriliyor, içiriliyor bu marketlerde bulunan tavuklara bilmiyoruz. Abimiz burada kendi malını gayet iyi bildiği bir şekilde rahatlıkla. Yediği 4 tane böcek, sinek, örümcek, yediği 1 kilo yemden hayırlı. Doğru, protein en doğalı. Burası senin mi abi? Yok orada başka bir arkadaşım. Bizim kuşlar baş tarafta. Ha, bir de orayı son bir alalım. Son bir güvercinler var arkadaşlar. Onları da size yakından göstermek istiyorum. Şimdi abimiz de hazır yakaladık. Tek tek soruyoruz. Abi Aşağıdakiler bak süsmüş, postamış onlar. bunun hastası çok abi. Ne çekiyor bu güvercinde insanlara? Güvercinlerin takla attığını oturuyor, izliyor, adam onun meraklısı. Az atacak, çok atacak, çok uçacak, az uçacak. Et sütü yenmiyor. Sadece heves. Bunun merakı keyif. bambaşka. Çok ciddi rakamlara da satılıyor. Milyonlar gibi TL'lere. Ya burada pahalı olarak ne var abi? Ya pazarda taklanın en pahalısı 1000 lira, 2000 lira. Burada fazla bir değerini bulmaz. Bunu damında uçurup izleteceksin ki adam ona göre alacak. Anladım. Doldur istemez. Ama senin dükkanda da bayağı çeşit vardır. Hepsi bura değil herhalde. Elimizde 1000'e yakın güvercin var. Yine eksik durumunda da bulunmayan durumunda da ayarlayabiliyorsunuz herhalde abi. Bulunmayan 2 güne bakar. Yine abimize son olarak şey soralım. Dükkanın yerine eğer isteyen arkadaşlar varsa çeşit çeşit abimizin dükkanı varmış, oradan bulabilir. Kayseri'de Hunat Çarşısı'nın karşısında kuş çömür. Kayseri Hunat Çarşısı'nda Kuşçu Ömer olarak abimize Sorsanız yardımcı olur. kime sorsanız gösterir diyor. Yıllardır da oradasın herhalde abi. Çok teşekkür ederiz abi. Zahmet verdik. Çok teşekkür ederiz. Babam olur. Ha, Babam 55-60 senedir bu işin. 55-60 yıl. Aynen. Maşallah. Babadan oğula geçiyor o zaman. Dedemden geçti. Dükkan da babadan mı geliyor abi? Aynen. Devir aldık. Aynen. Oho. Kaç nesilde abi? Ben varım en son olarak. Benim babam var. 2, Babamın babası var. 3. Dedemin kardeşleri var. Onun babası var. Ben 4. nesil. 100 yılı geçmiş o zaman ha. Aşağı yukarı. Maşallah. Maşallah abi. Dededen dededen geliyor bize. Abimiz bayağı piyasada eski olduğunu da vurguladı. Yani devam ediyoruz. Abi kolay gelsin. Yani devam ediyoruz gezmeye. Yine burada bir çay, kahve içilecek bir alan var. Çeşit çeşit çok özel kuşlar da görüyorum. Beyaz, paçalı, taklacı, birçok güvercin çeşidi mevcut arkadaşlar. Da işte biz biraz geç kaldık. Yine abimizin de belirttiği gibi çok hızlı gidiyor arkadaşlar, kalmıyoruz. Akşam gece 1'de dedi abimiz, başlıyoruz dedi. Bir şey kalmıyor dedi ve pazarımızın son noktasına geldik, hayvanlarımızın. Bu kadar. Yani çok teşekkür ediyoruz. Son bir yürüyüşle bitirelim Musti. Dilerseniz şöyle bir teklif yapayım sizlere. Bir sonraki videomuzda, eğer bu videoya 3000 like gelmesi durumunda, bir sonraki videoya bit pazarında ürünler toplayacağız ve o ürünleri tekrar burada tezgah açıp satacağız. Belli bir bütçemiz olacak. 3000 like'a serinin ikinci videosu gelir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir yorumu çok görmeyin. Kendinize iyi bakın.